Beyefendi, üstündeyse böyle takım elbiseyle uyuma. Çok mu yordular seni aşkım? Çok mu yordular seni? Çok mu yordular? Seni çok mu yordular? Pati de havada. Patini de koy. Herkese merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bir kedi kıyafeti yapımı paylaşacağım. Şu an burada durmaktan bayağı bir mutsuz ve gitti. Her neyse, zaten sabahtan beri ikna etmeye çalışıyordum kameranın karşısında böyle birazcık dur diye. Ama istemiyor demek ki. Şu anda bir yerleri dağıtmakla meşgul. Bugün sizlerle böyle yakalı, kravatlı, çok şirin bir kedi kıyafeti yapımı paylaşacağım. Yapımı gerçekten çok basit. Benim 10 dakika kadar bir süremi aldı. Bu parçayı isterseniz elinizde de dikebilirsiniz. Yani kedi kıyafeti olacağı için dikişlerin çok fazla düzgün olmaması göze batmaz diye düşünüyorum. Tabii ki makinede çok daha hızlı ve çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan bu şirin kıyafetin yapımına geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla kedi videosu isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bu kıyafet için çizgili hafif likralı penye kumaş kullanacağım. Öncelikle birkaç ölçü almamız gerekiyor. Kedi veya köpeğin gösterdiğim yerlerinden ölçüm yapacağız. Bu kısımda kedicik mezroyu yemeye çalıştığı için maalesef kameraya alamadım. Aldığımız ölçüleri bu şekilde kullanarak kesim yapacağız. Ölçülerimi kumaşa sabunla işaretleyip kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde A kenarından ikiye katlıyorum. Kenarlarını böyle üçgen bir şekilde tekrar kesiyorum. Kumaşın yüzü içeride olacak şekilde ikiye katlıyorum ve kenarlarından iğneliyorum. Baş kısmı daha dar olup arkaya doğru genişleyerek gitmesi gerekiyor. Boyundan vücuda gideceği için böyle oturuyor. İğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Bir kenarı tamamen diktikten sonra ipi kesmeden çevirip sürfile yapıyorum. Bunu bütün kenarlarda kullanırsanız hem tekrar iç çıkmadan yaptığımız için kolayınıza gelir, hem de iç tarafta temiz bir görüntü oluşur. Bu her kıyafet için geçerli. Diktikten sonra alt kısmını yay şeklinde kesiyorum. Gerekli değil ama böyle daha güzel duruyor. Ve bu alt kısmını iki kez içeri kıvırarak düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde orta kısımdaki dikişi kenara kaydırarak katlıyorum. Boynundan ön patiye kadar aldığımız ölçüye göre makasla kat yerinden yarım daire şeklinde kesiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde orta dikişi diğer kenara yaklaştırıp katlayıp kesiyorum. Ve böylece ön patilerin çıkacağı yeri yapmış olduk. Şimdi yaka yapacağım. Yaka için ben kalın penye kullanacağım. Keçe gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Sadece kenarı ipliklenmesin. Bu yeterli bizim için. Kalın penyemden bir dikdörtgen kesiyorum. Bu dikdörtgenin boyu kıyafetin boynunun çevresi uzunluğunda olmalı. İstediğinizden de yapabilirsiniz. Yakamızın düz kısmını alıp kıyafetimizin tersini birbirlerine denkleştirip orta kısımdan başlayarak kenarlara doğru iğneliyorum. Bu yakayı bizim kendi kıyafetlerimizde böyle yapamayız tabii ki. Bu kedi kıyafeti olacağı için ben çok en pratik, en kolay şekilde göstermek istedim. İğnelediğim yerlerden düz dikişle diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra bu şekilde düzine çeviriyorum ve kenarından katlayıp tekrar iğneliyorum. Böylece az önce yaptığımız dikiş içeride kalacak. Buraları da düz dikişle tekrar dikiyorum.
Çepeçevre diktikten sonra uç kısımlar direkt birebir gelecek. Yaka görüntüsü oluşabilmesi için uçlarını üçgen bir biçimde uçlarından kesiyorum. Ve düz dikişle dikiyorum. Yakamız böylece hazır oldu. Şimdi kravat yapacağım. Yaka için kullandığım kalın penyeyi kullanıyorum. Sabunla göz kararı bir kravat resmi çiziyorum. Uç kısmını böyle kare olarak uzatıyorum. Burayı içeri kıvıracağım. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Kestikten sonra yakanın ortasına bu şekilde kareyi katlayarak iğneliyorum ve oraya tutturuyorum. Bu kısmı da düz dikişle diktikten sonra böyle görünüyor ve kıyafetimiz hazır oluyor. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın.